Efendim selamünaleyküm. Ben Oğul. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1.6 dizel DSG Trendline 2017 model Passat B8 incelemesinde hep beraberiz. Efendim Volkswagen Passat aracımıza motor kısmına geçtiğimiz zaman aracımıza DCX kodlu 120 beygir güç, 250 Nm'lik tork verisi sunan 1.6 dizel bir motor bulunuyor. Bu motor bize şehir içinde 3.9 litre, şehir dışında da 4.5 litrelik bir yakıt tüketim verisi sunuyor. Efendim Volkswagen Passat aracımızın dışına geçtiğimiz zaman aracımız bildiğiniz üzere Trendline donanım seviyesinde. Önde halojen farlar, arkada halojen stoplarımız bulunuyor. Jantlara geçtiğimiz zaman Volkswagen'in Aragon adı verdiği 16 inçlik jantlarımız bulunuyor. Yan çıtalara geçtiğimiz zaman cam üstünde metalimsi, hafiften böyle mat ama böyle kromlumsu, o Golf'teki kadar öyle kromlumsu değil, böyle hafif daha mat trimler tercih edilmiş. Aşağı indiğimiz zamansa altta daha üst paketlerde krom olarak gelen çıta, bu da bakalit olarak tercih edilmiş. Aracımız çünkü en baz donanım. Arkaya geçtiğimiz zamansa aracımızın arka tarafında normalde daha üst donanımlarda krom olarak gelen çıtalar gövde rengi tercih edilmiş. Trendline paket Volkswagen Passat aracımızın içine geçtiğimiz zaman ben emniyet kemerinden başlamak istiyorum. Aracımızda yükseklik ayarlı bir emniyet kemeri bulunuyor. Koltuğumuza geçelim. Koltuğun yanal destekleri çok güzel. Sizi virajlarda gayet güzel tutacaktır. Ama koltukla alakalı şikayet edeceğim bir şey koltuğun kumaş kalitesi ve sertliği olacak. Açıkçası Comfortline pakete göre ve Highline'e göre çok sert bir koltuk kullanılmış. Comfortline'e göre de kumaş kalitesi açıkçası kötü. Kapımıza geçelim. Kapımıza geçtiğimiz zaman burada daha yumuşak bir plastik tercih edilmiş. Buralar sert ama burada da yumuşak tercih edilmiş. Ama yumuşacık yani. Golf'teki gibi öyle sert üstü yumuşağın bir tık üstü bile değil. Çok yumuşak bunun. D segmentine göre bile yumuşak açıkçası. Araçta kullanılan bütün metallerler, göğüs olsun, kapı olsun. Göğüse birazdan zaten geçeceğiz. Burada metalimsi görünümlü bir kapı kolu, yanında kilit açma kapama tuşlarımız ve tweeter'ımız bulunuyor. Aşağı indiğimiz zaman soğuk hissettiren böyle fırçalanmış alüminyum görünümlü bir trimimiz var. Aşağı inelim. Kapı üstündeki kol dayama yerimiz birazcık açıkçası sert, Golf'te daha yumuşaktı. Sol taraf yine kumaş tercih edilmiş. Geçtiğimiz zaman burada cam kumandalarımız var ve ayna kumandalarımız bulunuyor. Ayna kumandalarımıza geçtiğimiz zaman araçta ısıtmalı ayna bulunuyor. Geçtiğimiz zaman altta içi kadife tercih edilmiş. Çok geniş böyle hayvan ovası gibi bir göz var açıkçası. Burada da bagaj açma tuşumuz bulunuyor. Aracımızın göğüs kısmına geçtiğimiz zaman, kokpitine geçtiğimiz zaman burası da yumuşacık bir malzeme. Görüyorsunuzdur şu an kamerada da cidden yumuşacık. Geçtiğimiz zaman sol tarafa burada havalandırma menfezimiz bulunuyor. Burada fırçalanmış alüminyum görünümlü trimimiz. Altta far kumandamız ve burada da işte SD kart koyabildiğimiz Golf'e göre çok geniş bir göz var. Direksiyonumuza geçelim. Aracımızda DSG olduğu için F1 kulakçık var. Ama bu araçta hız sabitleme olmadığı için Golf'ün görüntüsünü koyarım birazdan. Onda burada hız sabitleme kontrolleri vardı. Burada ses açma kapama, ses kısma, parça geçme gibi tuşlar burada. Yani direksiyon üstündeki tuşların hepsi radyo kontrollerine ayrılmış durumda. Sağ tarafa doğru geçelim. Daha doğrusu kadranla alakalı da bir şey size iletmek istiyorum. Araç Trendline ama kadrandaki, bunlarda renkli kadran geliyor araç 2017 model olduğu için. Renkli kadrandaki fotoğraftaki araç, şimdi ara görüntüler size birazdan girecektir. Oradaki araç Highline bir aracın görüntüsünü kullanmışlar. O da benim garibime gitti açıkçası. Sağ tarafa doğru geçtiğimiz zaman aracımızda normal bir aynamız var. Yukarıda buradaki lambalar halojen tercih edilmiş. Golf'te bunlar LED'di. Geldiğimiz zaman burada bir gözlük kabımız var. Aşağı doğru gelelim. Passat geleneği, burada analog bir saatimiz bulunuyor. Burada yine havalandırma menfezlerimiz var. Üstte böyle krom çok güzel bir çıta tercih edilmiş. Burada aslında hiçbir şey yok ama dekor olarak burada yine bu devamlılığı sağlamışlar. Bu da çok güzel olmuş. Aşağı indiğimiz zaman burada park sensörü tuşumuz, yanında bir tane boş tuş. Burada dörtlü tuşumuz var. Aşağı indiğimiz zaman burada yine Golf'ten hatırladığımız aynı ekran bulunuyor bizde. Yanlış hatırlamıyorsam 5 inçlik olması lazım. Aşağıda aracımız Trendline olduğu için manuel tek yönlü bir ünite bulunuyor burada. Ama bu ünitenin kontrolleri gayet kaliteli hissettiriyor. Tuşun basım hissiyatları da gayet güzel. Burada böyle kaydırarak açılan, bıraktığınız zaman kapanması çok güzel olan bir gözümüz var. Burada da yine küllüğümüz var. Geldiğimiz zaman aracımız Trendline olmasına rağmen aracımızda anahtarsız çalıştırma bulunuyor. Geldiğimiz zaman burada DSG'mizin vites topuzu. Açıkçası araba 60 binde şu an incelediğimiz araba. Ama vites topuzu buna çok aşınmış geldi. Buraya geçtiğimiz zaman burada el freni tuşumuz, oto olduğunu tuşu. Burada ufak garaj kumandası koyulabilecek bir alan var ve burada da ikili bardaklığımız var. Burada ben orta kol dayamaya geçmek istiyorum. Kol dayamanın içinde bir tane USB girişimiz bulunuyor ve açıkçası genişliği B7'ye göre birazcık dar, yani bir önceki kasa Passat'a göre.
Geldiğimiz zaman üstünde yine kumaş bir malzeme kullanılmış, ileri geri fonksiyonları var. Şöyle yukarıda bırakıp ileri alma seçeneği bize bulunuyor. Geçtiğimiz zaman sağ tarafta kilitli bir torpidomuz var Passat'ta. Çok güzel bir özellik. Burada soğutmalı bu torpido aynı zamanda. Geçtiğimiz zaman burada üstte bir alan var. Araçta Discovery Media Pro olsaydı buradaki alanda onun şeyi olacaktı ama burada kitapçık koymak için kullanılmış. Bu torpidonun içinde de gayet güzel kadife bir malzeme kullanılmış. Şimdi derseniz aracımızın arkasına doğru yavaştan geçelim efendim. Efendim Passat'ımızın arkasına geçtiğimiz zaman arkada gayet güzel bir baş mesafesi var. Aşağı yukarı daha doğrusu şöyle 3 parmak civarı, yalan olmasın, şöyle bir, benim boyum 1.80 dolaylarında şu an. Burada koltuk arkasında bir göz kullanılmamış. Bu açıkçası çok hoşuma gitmedi. Kapımıza geçelim. Arkalarda bile yumuşak kullanılması, yumuşak malzeme olması çok hoşuma gitti Passat'ta. Burada metal görünümlü bir kapı kolumuz var. Cidden soğuk hissettiriyor yani, böyle sanki gerçekten metalmiş gibi hissettiriyor. Burada Twitter'ımız, burada öndeki trimin aynısı var. Buralar ne yazık ki artık sertleşiyor Passat'ın arkasında. Buralardaki malzeme yine böyle birazcık sert ama yumuşak malzeme kullanılmış aynı öndeki gibi. Arkadaki göz yeter denilebilecek düzeyde, birkaç tane pet şişe açıkçası buraya girer. Geçtiğimiz zaman şimdi siz burada böyle çok büyük bir diz mesafesi görüyorsunuz. Ön koltuk tabi 1.60 boyundaki bir insana göre ayarlı. Ondan böyle bir kırıştan bile büyük bir diz mesafesi var. Ama normalde bu koltuğu kendime göre ayarladım. Yani aşağı yukarı burada şu kadar bir diz mesafeniz olacak. Geçtiğimiz zaman arkasında havalandırma menfezlerimiz var. Burası boş. Eğer aracımız daha dolu bir paket olsaydı burada klima kontrollerimiz olacaktı. Altta da bir tane 12 volt çıkışımız var. Koltuğa oturduğumuz zaman burada bir kol dayamamız ne yazık ki yok. Şimdi derseniz aracımızın bagaj kısmına doğru geçelim efendim. Efendim Volkswagen Passat aracımızın bagaj kısmına geçtiğimiz zaman aracımızda 586 litrelik bir bagaj bulunuyor. Açıkçası böyle eski Amerikan araçları gibi çok derin ve aşağı doğru da birazcık ilerisi olan cidden çok geniş bir bagajı var Passat'ın. Geçtiğimiz zaman burada kumaş bir malzeme tercih edilmiş. Bu da güzel, tutma yerlerinde de bu tercih edilmiş. Burada ufak bir kapak var görüyorsunuz ki eğer aracımızda elektrikli bagaj olsaydı da bu kapağın yerinde o elektrikli bagajın tuşu olacaktı. Şimdi incelememizin sonuna doğru geçelim efendim. Efendim videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. İki yanda duran bağlantılardan başka videolara geçebilir. Kafam üzerinde duran kafamdan kanalıma abone olabilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.